kirpikleri bile buz tutmuş. Çok acayip. Bayağı donmuş. Bütün binaların altı bu şekilde. Sakallarım yine dondu. Benim adım Timur. Benim adım Duyara. Gerçekten parmaklarım dondu. Şimdi at etini deneyeceğiz buzda. Bakın. Saha bıçağı. Won 1, Won 2, Won 3. Bu arada bakın hala tişörtle idare edebiliyorum. Orçun Dalarslan'ı dünyaya bağlayan, yurt dışında uygun fiyatlı internetin yeni adı Roamless eSIM sunar. Arkadaşlar dünyanın en soğuk şehrinden yani Rusya'ya bağlı Saha Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'tan herkese selamlar. Hava şu anda eksi 33 derece ve ben buraya tek geldim. Sizce neden? Çünkü arkadaşlarımın hiçbiri gelmek istemedi. Bu YouTube'da burayla ilgili videoları izlemişler. Oradaki YouTuber'ların soğuktan ölüm tehlikesi atlattığını, kulaklarını, burunlarını, parmaklarını kaybetmek üzere olduklarını görünce korktular ve gelmek istemediler. Ben de tek başıma geldim çünkü yıllardır gelmek istediğim bir yerdi ve bakın şimdilik tişörtle dolaşıyorum ama tabii ki yanıma aldım sweatshirt olsun, içlik olsun. Bakalım bu şekilde ne kadar idare edebileceğim. Şimdiden galiba sakallarım böyle buz tutmaya da başladı. Bu arada şansıma da bakar mısınız? Hava gayet güzel. Burada nadiren olan güneşli havalardan biri. Şimdi otobüse binip şehir merkezinde bir restorana gideceğim. Buranın yerel yemeklerinin olduğu. Otobüs durağı böyle gördüğünüz gibi insanlar sıkı sıkı giyinmişler. Başları genelde böyle kürklü. Ben de merak etmeyin ayağımı sıcak tutuyorum. Ben çok soğuk yerlere gidiyorum. Biliyorsunuz işte Svalbard'dan tutun da Antarktika'ya kadar. En önemli şey ayaklarınızı sıcak tutmak. Bir de eller önemli. Yedek bir eldiven bile aldım yanıma. Otobüs geldi. Bakalım bu benim bineceğim otobüs mü? Arkadaşlar biliyorsunuz burası Saha Cumhuriyeti en kuzeydeki ve en doğudaki Türk halklarından birinin ev sahipliği. Sahalara ev sahipliği yapıyor. Biz de dolmuşa şimdi Darina ile tanıştık. Darina. Min atım Orçun. Orçun. En atın Darina. En atı Darina. Onun atı Buz. Muz. Musa ha. Burada da muz diyorlar mesela. Üşüdüm. Min tongnum. Tongnum. Dondum. Ben dondum. Min Min tondum. Bakın inanılmaz benziyor ya dilimiz ve çok sıcakkanlılar. Bunun tarihini de anlatacağım. Buradaki Türkler buraya ne zaman gelmiş vesaire. Bu Çisan. Çizhan. Kim yaptı? Santa Claus tipa. Santa Claus gibi. Bu Saha'nın şeyiymiş Noel babası. Bu kim? Harçana. Kar. Sahal. Kar. Ha, bakın bak. Harçana. Kar kızı gibi bir şey herhalde. Kar kız. Kar kız. Kar kız. Çözdüm ben sahacayı. Bu koltuk sahatılı. Трон какой, не знаю. Böyle yarım yumalak da olsa anlaşıyoruz. En azından tanışmış oluyoruz böyle. Çok sempatikler gerçekten. Daha dakika bir, gol bir. Sempatik insanlarla karşılaştım. Arkadaşlar şu anda bulunduğum yer Yakutsk'un tarihi merkezi. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel ahşap binalar var burada. Ama şehrin geri kalanında maalesef böyle daha çirkin, yüksek katlı binalar var. Neyse burayla ilgili de biraz bilgi vereyim. Saha Cumhuriyeti Türkiye'nin tam 4 katı büyüklüğe sahip. Yani 3 milyon kilometre kare bir alana sahip. Ama sadece 1 milyon kişi yaşıyor. Bu 1 milyon kişinin 310 bini de Yakutsk şehrinde yani burada yaşıyor. Tabii
Şimdi şöyle, o 1 milyon kişinin tamamı saha halkı değil, Türkiye halkı olan. Sadece %55-60 kadarı sahalardan oluşuyor. %25-30 kadarı Ruslar. Geri kalanı da diğer milletlerden oluşuyor. Ha bir de buranın en eski yerli halkları var. Evenkler ve Tunguzlar. Onlar var burada. Burası Türkiye'ye uzak demiştim ya arkadaşlar. Gerçekten çok uzak. 6500 kilometre ve 6 saat ileride. Şu anda Tokyo ile aynı saat dilimindeyiz. Rusya'nın uzak doğusu olarak da geçiyor burası. Hatta sadece Saha Cumhuriyeti'nin kendi içinde 3 ayrı saat dilimi var. O da gerçekten çok ilginç. Bu arada bakın hala tişörtle idare edebiliyorum. Öyle bir aşırı bir soğukta hissetmiyorum. Eksi 33 olmasına rağmen. Çünkü arkadaşlar Yakutsk'ta çok az rüzgar var. Neredeyse hiç yok bile diyebiliriz. Bu kuru soğuk olması da o kadar soğuk hissettirmiyor. Mesela İzmir'in kışın ayazı var. Aman yarabbim, yani ben öyle bir soğuğu hiçbir yerde görmüyorum. Nemle birleşince inanılmaz bir soğuk oluyor. Burada bakın yine el sallayanlar var. Merhaba. Ne diyordum? İzmir'in soğuğu gerçekten hiçbir yerde yok. Buralarda tabii ki parmaklar falan donuyor. Özellikle böyle kamera tutarken, ama onun dışında idare edebiliyor insan. Yemek yemeye bu restorana geldim arkadaşlar. İsmi Maktal. Merhaba. Bakın çok sevimli insanlar, gerçekten sempatikler ya. Görünce bir mutlaka el sallıyorlar. Dikkatimi çeken bir konuyu paylaşayım sizinle. Bakın böyle hemen her yerde girişlerde halı var. Muhtemelen insanların ayağı buzla kaymasın diye. Arkadaşlar burada restoranda Can'layla da tanıştık. Şimdi bize yerel yemeklerini anlatacak. Soralım bakalım neler yiyip içiyormuşuz. National Saha Nation soup. It's called ismina. İç demek arkadaşlar. I explain like a cockroach soup. It's yaban mersini tea, yes. It's also our national tea. Bakalım çorba nasılmış? Kokoreç çorbası. İç organlardan bağırsakla yapılıyor galiba, merak ettim. Güzel valla. Gerçekten böyle bir kokoreçimsi bir tadı var. Çorba versiyonu gibi. Hoşuma gitti. Şurada ekmeklerimiz de var. Bize afiyet olsun. Şimdi bir de tatlıları varmış. İsmi Körçah. Şimdi bunu deneyeceğim. Sütlü bir tatlıymış. Milli tatlılarından buranın. Tatlı ama tatlı değil aslında. Yani çok hafif bir şeker var. İçinde tabii de var. Yaban mersini gibi bir şey. Çok hafif, güzel bir tatlı, yenir. Arkadaşlar burada hava sürekli kışın eksi 30'larda, ortalama eksi 30-35 arası hep. Ve Cana'ya sormak istiyorum. Arabalarını, kontağını kapatıyorlar mı? Do you turn off your car when you leave the car outside? No, never. No? What is the reason for this? Because it's very cold outside. Car can become broke. And at night what do you do? My it's warm garage. I saw in the videos they covered with something. I also have, but I don't need it. Ah, you don't need it. Garage. Okay, you are lucky then. Thank you for the information. I'll see you later. Bakın daha dışarı çıkalı 4-5 dakika olmadı ama sakallarım yine dondu. Böyle beyaz beyaz. Ama yine de arkadaşlar gerçekten o kadar soğuk değil yani. Eksi 33, 34 bunlar korkutmasın. Demin Cana'ya da sordum. Dedim eksi 40'ta 50'de de böyle mi oluyor yoksa böyle nefes almakta güçlük çekiyor musun? Çünkü izlediğim videolarda öyle diyorlardı. İşte ciğerine çektiğimiz soğuk hava bilmem ne. Yo dedi, ben şöyle bir şey hissetmiyorum dedi. Yani burada öyle bir videolarda izlediğiniz gibi bir korkutuculuk yok. Evet burada tabii ki yaşam şartları zor soğuktan dolayı ama anlatıldığı gibi de değil. Burada işte dediğim gibi ayağı sıcak tutacaksınız. Ellerim, şimdi kamerayı tutuyorum ya mesela, ellerim normalden daha hızlı üşüyor ama normalde şu elim o kadar soğumuyor.
Bakın arabalarının üstlerini kapatıyorlar demiştim ya. İşte böyle üstlerine örtü örtüyorlar. Mesela bu üstünde örtü yok. Çalışan bir araç fark etmiş olduğu halde. Bakın bu arada yolların tam şu kısmı var ya, inanılmaz kayıyor böyle. Arabalar iyi burada idare ediyor. Arkadaşlar vücudum üşümese de bu kamerayı tutmaktan gerçekten parmaklarım dondu. Şurada bir kafe buldum, kahveci. Gidip orada hem ellerimi ısıtacağım hem bir kahve içeceğim. Bu havalarda kahve içmek tabii enerji toplamamızı da sağlıyor. Bakın burada da başka bir otobüs durağı var. Onu da göstereyim. Böyle insanlar soğukta otobüse bekliyor. Kimseye de bir şey olmuyor. Hah, geldim kafeye. Burası. Bakın böyle hemen her yerde içeri girmek için 2 ayrı kapı oluyor ki hava burada hapsolsun. Kafeyi de hemen göstereyim. Arkadaşlar gerçekten şu kahveyi tutmak o kadar iyi geldi ki parmaklarıma. Yani şu kameraları ya da işte telefon tutmak gerçekten parmağı donduruyor. Bir de başka bir şey daha fark ettim. Onu da göstereceğim. Mesela saatim takılıyor şu an. Saat koluma değdikçe o bölge daha da çok üşüyor. Hatta şu mikrofon buraya değiyor ya, burası metal. O da ayrı bir şekilde üşütüyor. Bunları da fark ettim. Sizinle de paylaşmak istedim. Fede böyle bir ayna vardı. Size kombinimde göstereyim hemen. Bu Antarktika'dan verdikleri mont. Altında beyaz tişörtüm ve botum. Bakın bot sağlam olması çok önemli. Onun dışında bir de alt katına termal çorap giydim. Üstüne de yine böyle yünlü başka bir çorap giydim. Ve dediğim gibi sırt çantamda da sweatshirtüm vesaire, içlikler bile hazır. Hatta yedek eldiven, yedek çorap bile var. Böyle tişörtle geziyorum ama önlemimi de aldım. Arkadaşlar burada yeni arkadaşlar edindim. Roxalana. Merhaba. En atın Roxalana. Min atım Orçun. Min Barapın. Baragan. Yürüyorum demek. Ben Barapın. Burada başka arkadaşlarımız da var. Onları da tanıştırayım. Rinat burada. Şimdi beni pazara götürüyorlar. Soğuk hava pazarına. Timur. Hello everybody. Tinat'ın Vaysa. İngilizce biliyorlar Allah'tan ama bilmedikleriyle de anlaşıyoruz. Neyse arabaya biniyorum ben. Şimdi geldik pazara arkadaşlar ama bugün az vakit geçireceğim. Yarın tekrar uğrayacağım buraya. Balık kelimesi de aynı. Balık. Bakın burada böyle donmuş balıklar var. Tonmut balıklar deniyor bakın. Burada lika diye bir balık. 300 rubleymiş bu. That's 1 kilo 300 ruble. Ucuzmuş. Ejder meyvesi 150. O da donmuş durumda. Havyar. Black caviar. Kara havyar. Kara havyar. This is rabbit. Can you hold it? Tavşan, how do you say it in Saha? Kobah. Bakar mısınız? Anam, real. Çok acayip. Bayağı donmuş. There are unskinned ones. O da tavşanmış. Bakar mısınız ya? Böyle her şey donmuş. Bu da kuş çiçah diyorlar. Onlar kuşa tonmuş çiçah. Benim parmaklar yine donmaya başladı. Min parmak tondu. How do you say? Frozen. Parmaklarım dondular. Min parmaklarım tondular. Benim parmaklarım dondular. Ben bu Saka dilini çözmeye başladım. Öte tondum çok. Indırık dondum. Indırk tondum ama parmaklar gerçekten. Problem is with the fingers. I don't feel cold in the body because of the camera. You have two layers. You start filming, remove, start Okay, filming and then wear again. Güzel bir fikir. 2 kat. what is important is that your second layer should be not a glove but a mitten. Okay. I should get one. Bilgiler alıyoruz soğukla ilgili. Onlar alışmış artık burada nasıl yaşanacağına. 2. kat diyor böyle parmaklı olmayan eldiven olsun.
Arkadaşlar günaydın. Dün uçuşların yorgunluğundan inanılmaz yorgundum. Eve erken gelip yattım. Ama bir de jet lag olmuşum. O yüzden bugün de erken kalkamadım gecenin bir yarısı uyandığım için. Neyse şimdi Timur'la buluşmaya gidiyorum. Beni şehrin dışında bir köye götürecekmiş. Bir de inşaat işi yapıyormuş. Buradaki inşaatları anlatacakmış. Öncesinde bir şey göstermek istiyorum. Burada toprak yılın tamamında donmuş olduğu için permafrost diyorlar. Görüyorsunuz böyle binaları bu beton sütunların üstüne inşa ediyorlar ki binanın ısısı toprağı yumuşatmasın ve binalar yana kaymasın diye. Bakın bütün binaların altı bu şekilde böyle yerden yüksek bir durumda. Bu sütunların üstünde kuruluyor. Başka bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın boruların da üstünde kıyafetleri var. Çünkü borulardaki sular da donabiliyor. Donmasın diye bu şekilde, aynı şekilde doğalgaz boruları da hepsinin üstünde böyle folyo mudur bilmiyorum artık malzemesini kaplamalar var. Gün hava sisli biraz gördüğünüz üzere. Dün güneş vardı. O dediğim gibi kış aylarında nadir olan güneşli günlerden. Arkadaşlar bakar mısınız? Yine 10 dakikada böyle sakallarım bembeyaz oldu donmaktan. Neyse ben şimdi taksiye binip Timur'un yanına gideceğim. Ama buralarda yolumuzu bulmak için neye ihtiyacımız var? Online haritaları kullanmaya veya işte online taksi uygulamalarını kullanmaya ihtiyacımız var. Bunun için neye ihtiyacımız var? İnternete. Ben tabii ki yine dünyanın her yerinde kullandığım Roamless'ın eSIM'ini kullanıyorum burada ve çok da memnunum. Sizler için de buraya bir QR kod bırakıyorum. İlk defa kullanacak olanlar için Orçun koduyla $5 hediye var burada. Ayrıca yine ilk defa yükleme yapacaklar için $20 yüklemeye $20 da hediye veriliyor. Yani ilk kez kullanacak olanlar $20 yükledikleri zaman $45 bakiyeye ulaşmış oluyor. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Hemen şimdiden bu QR kodundan indirin derim. Ha bir de şu var. Rusya'da mesela Wi-Fi'ye de bağlanamıyorsunuz. Çünkü gittiğiniz bütün kafelerde, mekanlarda Wi-Fi'ye bağlanmak için sizden bir Rus numarası istiyorlar ve bu çok zorlayıcı oluyor. Ha bir de Rusya'ya ilk geldiğinizde 24 saat boyunca kendi hattınız dahil kullanamıyorsunuz. Güvenlik sebebiyle bir kısıtlama var. Yine bu Roamless'ı kullanmak isterseniz orada video altındaki açıklamalarda yazacağım bir link var. Bu link üzerinden hemen gerçek bir insan olduğunuzu doğrulayıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Arabaların üstlerine koydukları örtü var ya arkadaşlar, bakın bazıları çok büyük olduğu için arabaların üstünde taşıyor. Bazıları da bagajlarına koyuyor onu. Arkadaşlar burada da buluştuk Timur'la ama hemen yola çıkıyoruz. Where are we going? We're going to the building construction. It's in a village or outside? Little village near the city. Okay. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Kahve ısmarladı bana sağ olsun. Americano 209 ruble. Arkadaşlar bugün hava dünden de daha soğuk. Eksi 40-41 derece civarlarında. Şimdi Mahta köyüne geldik. Burada inşaat yapıyorlar. Yeni bir ev yapıyorlar. Şimdi anlatacak bize nasıl yapılıyor. This is classic Yakutian house from the wood. This is a classic Yakutian fundament from wood. Wood name is Listvenitsa. This is Germany wood plane and plastic. Protect from the cold. 15 centimeters. This is very cold ice. Permafrost, yes, very good. And beton is protected from cold, from permafrost. And we work, my boys work to the building construction every day. Minus 50, minus 55.
Arkadaşlar bakın bir de şöyle bir malzeme koyuyorlar üstüne. This is a shelter. Shelter is a material from a wine stopper. One construction have a 17-19 layers. 17-19 layers. Wow. This keeps from wind. And in this village, what is the minimum degree? 60. 60. Wow. Arkadaşlar size Ginadi'nin botlarını göstereceğim. Bakar mısınız? Bunlar burada yerel yapılmış. Yünden galiba yapılıyor dedi. Eksi 40 derecede bile koruyabiliyormuş. Burada soğukta çalışan insanlar genelde bu tarz botlar giyiyor. Arkadaşlar bakın benim içimde sadece bunlar var. Sweatshirt ve tişört ve bu montum böyle ince ama burada eksi işte 40'larda 10 saat çalışacak kadar üşümeden bakın bunlar böyle pamuktan yapılıyormuş. Benim üstündeki muhtemelen sentetik. Gözleri, kirpikleri bile buz tutmuş. Arkadaşlar şimdi Timur'un köyüne geldik. What was the name of the village? My village name is Hatas. Hatas. Hatas köyüne geldik. İnanılmaz güzel evler var ya. Asıl Saha dediğimiz yer ya da Yakutistan dediğimiz yer bence burası. Şehirdeki binalar çok çirkin ama az önce videoda gördünüz buradaki evler çok güzel. Şimdi Timur'un evine de gidip burada köy yaşamı nasılmış ona da bir bakacağız. Kendi evine geldik. Köpeği de var. Saha dilinde ıt diyorlar. Bakın. Siberian dog, right? Oo çok hareketli. Aman bakın. Bakın burada da bir kedi daha var. Evde hayvanda besliyorlar. Normalde bu kapı ahşapmış. It was wood and you cover it with this to keep it warm. This is fake leather. But it keeps warm, right? Yes, keep warm. Arkadaşlar burası da Timur'un evinin içi. Bakar mısınız ne kadar güzel böyle ahşap. I really like this. Very cozy house. Ve eşi senin atın kim? En atın kim? Arkadaşlar şimdi bu sahaca bazı şeyler çok benziyor ama mesela kendi aralarında konuşmalarını çok anlayamıyoruz. Kelimeler benziyor. Konuşuyorlar mesela bakalım. Bravolarım. Benim adım Timur. Мен атын Туяра. Bihi bilgin çay kutabut, doğru butugar, yolcu butugar. Çay kutabut, saha çay, baratın haka heritten kamuy buttar. Onunla haka herigat amor buttar. Bihi bilgin bu soğutçu doğru butkella. Doğru butar çay kutan ihit yapıt. Ona kardık çaydan baramut. Örüska mus olarak buttar. Реально? Hadi göre. Okay. Şimdi muhtemelen anlamadınız büyük çoğunluğunu. Ben de anlamadım ama bazı kelimeler anlaşılıyor. You were saying something. Bu min kergenim. Mim Kergen'im my wife. My wife, yes. Kara, say Kara girl, Kara nature. Girl is kız. Girl is kiss, yes. And boy? Boy is wall. Wall. How do you say my son? Min wallum. Min volum. Arkadaşlar şu dil konusuna biraz daha değineceğim. Şimdi Saha halkı ya da Yakutlar 5. 6. yüzyılda Orta Asya'dan önce Baykal Gölü civarına gitmiş. Bizimkiler de yani Oğuz Türkleri de batıya doğru göç etmeye başlamışlar. Yani 1500 yıl önce ayrılmışız aslında Saha Türklerinden. Sonrasında onlar daha da kuzeye 8. 9. yüzyıllardan itibaren daha da kuzeye buraya Sibirya'ya gelmişler. Bugünkü Saha Cumhuriyeti'nin olduğu yere. Burada da Evenk ve Tunguz halkları yaşıyormuş ve onlarla karışmışlar. Ama 17. yüzyılda Ruslar buraya gelene kadar tamamen izole bir şekilde yaşamışlar ve bu Türk dilini çok iyi korumuşlar. Sadece Moğolca
Buradan biraz etki olmuş ve 1600'lerden itibaren de Rusçadan da kelimeler girmeye başlamış. Yani has Türk dili diyebiliriz. 1500 yıldır ayrı kalmamıza rağmen birçok kelime aynı. Tabii ki cümle yapıları vesaire değişmiş ama bence çok güzel bir şey. Yani ülkemizden 6500 kilometre uzakta, dünyanın bir ucunda hiç İngilizce bilmesek bile anlaşabileceğimiz bir halk var. Saha halkı. Buranın soğuğu kadar bence bu da çok ilginç bir şey. Şimdi et yiyeceğiz arkadaşlar. Yanına da soğan. This knife you said Yakutian. Yes, this is Yakutian traditional knife. How do you say it? Bıçak. Bıhak. Bıhak. O bile benziyor bakın. Saha bıhak. Saha bıhak. Saha bıçağı. And this meat is Inak ete. inak eti. İnek eti. Bakın ne kadar benziyor kelimeler. İnek eti, inak eti yiyeceğiz. Şimdi tadına bakacağım. Bu Yakut mutfağı arkadaşlar. Saha mutfağı. Çok pratik bir mutfak. Soğuk havada oldukları için. Mesela eti sadece kaynatıp böyle yanına da işte soğan kesip böyle yiyorlar. Çünkü amaçları protein ve yağ almak. Karbonhidrat çok fazla yok. Bir de donmuş etler var. Onlara da daha sonra bakacağız. Şu çayı da merak ettim. Sadece buradaki bitkilerden yapılıyormuş. Nice. This little bit eating half time. This name is not dinner. So how do you call it? In Yakut voice, this name çaydanlığı. Çaydanlığı. Drink a tea with And little eat. bit eat. Just Eat. fast eating. Yeah, Fast food. Yeah, Yes. fast food. Burada arkadaşlar evler gerçekten çok sıcak. Sıcak, hot, Silas. Slas, doğalgazla ısınıyorlar. Ama sanırım çok daha izole köylerde de böyle odun yakarak vesaire de ya da kömür yakarak ısındıkları da oluyor. Şimdi burada gelenek olduğu üzere deneyeceğim. Böyle alıyorsunuz. Şurada tuza batırıp bizim kaynatılmış etlere de çok benziyor tabii ki. Daha böyle bir yağlı gibi. It's with fat, some fat. Yes, Is it? some fat. All Yakutian cows and all Yakutian horse. They have fat. Yes, fat. This is calories, good calories for Saha people. Kalori olarak kullanıyorlar bunun yağını ve hemen ardından da soğanı alıyorsunuz. Onion for immunity. Min saha boldum. Min Saha oğlum. Yes. Saha oldum artık arkadaşlar ben de. Jing Saha. Jing saha gerçek bir saha oldum böyle. Etlerini yedim. Zaten soğukta geziyorum filan. Böyle. Can you tell me the numbers in saha? In Saha, we say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın hemen aynı. Can you say from 10, 20? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sürbe. 10, sürbe, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Süs. Sayılar neredeyse tamamen aynı. Bir tek böyle 30, 40, 40'tan sonrası 4 10, 5 10, 6 10 diyorlar. Yani bizim gibi 50, 60, 70 yok. Sayıyı söyleyip yanına 10 ekliyorlar. Arkadaşlar şimdi burası soğuk ya ama kar yağmıyor. Hava kuru burada. Şimdi Timur dedi ki sadece bahar aylarında çok yağıyor dedi. Hatta 1-2 metre oluyormuş. Bununla neredeyse her gün temizliyormuş. Bir de içeriye traktör getiriyorlarmış. Traktörle bahçeyi de böyle zaman zaman temizliyorlarmış. Yani buranın havası böyle çok kar yağışlı değil, kuru bir hava. Burada dışarıda hava eksi 35-40 ya. Bu ahşap kulübeyi depo olarak kullanıyorlarmış. Bakın balıklara bakın. Çıkan sesi duyuyor musunuz? Can I get one? This is from the river? No, this is Lake. from the lake. Burada çok fazla göl var. Bütün Yakutistan'da 800 bin göl var arkadaşlar. How do you say lake? Köl. Köl. Köl kelimesi de aynı. Hem nehirden balık tutuyorlar, hem okyanusa, Kuzey Buz Denizi'ne kıyısı var. Oradan balık tutuyorlar. Hem de göllerden. What's the name of this fish? Sabah. 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 This one horse meat. Bu da at eti arkadaşlar. Bu da dana eti ama bunu sadece arkadaşlar ısıtarak yiyorlarmış. Diyor ki Türkiye'ye gelmişler galiba 1-2 sene önce et fiyatları ne kadar pahalıydı öyle diyor. Dedim gerçekten öyle, bizim ülkemizde aşırı pahalı. Şimdi at etini deneyeceğiz buzda. At eti bakterileri daha az tuttuğu için onu böyle soğuk yiyorlarmış. Şimdi böyle ince ince kesiyorlar sanırım yemek için. This is more fat and meat. This is very good combination.
Burada arkadaşlar bu yediğimiz Thai etiymiş. Ubaha diyorlar. Ubaha eti. Büyük atların eti böyle donmuş, yenmiyormuş. İncecik ve bol yağlı, görüyor musunuz? Ubaha. Yeni doğmuş atlara da kulunçuk diyorlarmış bu arada. Boy boy atlar var. Kulunçuk, ubaha ve at. Bu yediğimiz ubaha. Hayatımda ilk defa at eti ya da ubaha eti yemiş oluyorum. Yani zaten tadı da et gibi de değil. Buz tadı da geliyor. Tuz koymamız gerekiyormuş. Pepper. Tuz, biber ve and how do you say salt? Tuz. Salt Tuz. the tuz. Aynı. Böyle tuzu daha güzel oldu. Yanına da soğan alayım. Bol bol da You- soğan you- yedim. Arkadaşlar size Toyara'nın botlarını göstermek istiyorum. Bakın çok geleneksel. Ren geyiğinden yapılmış. How do you call it? Unti. Unti. Bakar mısınız? Sıcacık tutuyor. It keeps you very warm. In minus 40. Eksi 50-60'da bile kullanılıyormuş. Çok iyi. De Toyara'nın ablasının evine geldik. Abla bu arada Ece demekmiş. Bakalım böyle bu evde çok güzelmiş. Burada buz küpleri varmış. Onlara bakacağız. Kendi evlerinde buz yok diye ben merak etmiştim. Ablasının evinde varmış. Onlar böyle bununla da kırıyorlar. So why they prefer this ice and you prefer the other one? Şimdi sebebini de öğrenme arkadaşlar. Bazıları bu suyun tadını çok seviyormuş. Buzdan olan suyun. Yeni jenerasyonun bir kısmı da şişedeki suları seviyormuş. O yüzden bu hala ihtiyaç olmasa dahi buzdan su içme yöntemi kullanılıyormuş. Hiç ısıtmaya bile gerek yok. Direkt ev ısısında bu çözünüp içme suyu haline geliyor. Mahtal buz için. Arkadaşlar şimdi burada yabani atlar var ve saha atları. Çok da yaklaşmayalım dedi. Bazen üstümüze gelebiliyorlarmış. Çok tüylü atlar. Ben yine çekebildiğim kadar çekebileceğim. Kelin diye mi çağırıyor? Kelin bak şu an bize bakıyorlar çok dik. Bakar mısınız şunların güzelliğe ya? Bayağı tüylü. Timur dedi ki şu arkadaki beyaz at babalarıymış ve bize kızgın olabilir. Neyse üstümüze gelmeden onlar gidiyoruz ama bakayım şimdi çekebilirsem bir tane daha zoomlu çekeceğim. Şimdi burada karların altında yemek arıyorlarmış. Önde olan at, baba olan önce olarak buluyor. Bunlardan bulup yiyorlar arkadaşlar. Bu tarz otları buluyorlarmış karın altından. Hala bizi izliyor öndeki baba. İkinci sıradaki anne. Bu arkadakilerde çocukları oluyor. Ubaha dedikleri. Ama baba bizi çok fena izliyor. Gidin artık der gibi. Burada onlar kendilerini yiyecek arıyor. Çok tehlikeli diyor Toyara. Artık gidelim istiyor. Neyse gösterebildiğim kadar size göstermiş oldum ve gün batımı gerçekten şahane. Arabada sıcacık. Arkadaşlar benim şu anda bu üstünde yürüdüğüm yer Lena Nehri. Dünyanın en büyük nehirlerinden birisi. Ta Baykal Gölü'nden doğuyor ve 4000-4500 kilometre kadar yol alıp Kuzey Buz Denizi'nde dökülüyor ve tam buralarda Yakutsk civarlarında kocaman geniş bir hale geliyor. Gördüğünüz gibi devasa bir nehir. Zaten Yakutsk'un hemen yanından da geçiyor burası. Arkadaşlar şimdi şehir merkezine döndük. Para bozduracağım. O konuları da bu arada ayrıca anlatacağım muhtemelen ikinci videoda. Bakın arabamızı böyle bıraktık. Hiç kilitlemiyoruz ve hiç kimse de çalmıyor. Nobody steals the car, right? When we leave the car like this open, Yes, nobody. it's very safe. Yes. Bakın böyle kimse arabaları kaçırmıyor da. Herkes açık bırakıyor. Güzel bir şey.
Akşamları hava daha çok soğuyor. Zaten ağzımdan çıkan buhardan da anlarsınız. Bu havalarda size video çekiyorum. Şu an eksi 36-37 sanırım. O yüzden sizden bir ricam olacak. Eğer bu videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz videonun beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanız da beni çok mutlu eder. Zaten ikinci bir video daha gelecek. Şimdiden abone olursanız o videoyu da kaçırmamış olursunuz. Bir de tabii ki yorum yapmanız da beni gerçekten çok mutlu eder. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın bir de çok kısa sürede sakalım yine buzlanmaya başladı. Bu soğuk meselesini de anlatmak istiyorum. Burası dünyanın en soğuk şehri diye biliniyor ya. O eksi 64 derece aslında 1890'larda kaydedilmiş. Onun sonrasında tabii ki eksi 50'lere, eksi 59'lara, 60'a düştüğü olmuş ama bir daha 1890'dan beri o tekrarlanmamış. Bir de buraya galiba 600 kilometre falan uzaklıkta Oymyakon diye bir köy var. Orası da dünyanın en soğuk yeri. Şehir olarak Yakut ama dünya üzerinde yerleşim olan en soğuk yer ise bu köy. Orada ise eksi 71 dereceler görülmüş. Burada genelde Ocak ayında eksi 35 falan ortalama sıcaklıklar ama her ayın birkaç günü 50 derecenin altına düşüyormuş. Zaten o zaman okullar falan da kapatılıyormuş. Timurların anlattığına göre onlar çocukken çok daha uzun oluyormuş bu eksi 50'nin altına düşen günler. Mesela bir hafta okula gitmedikleri oluyormuş. Bunu anlattılar. Şimdi böyle bir restorana geldik. Burada lokal Yakutistan saha yemekleri yapılıyormuş. Bakalım nasıl? Arkadaşlar şimdi geyikli boçka çorbası deniyorum. Boçka biliyorsunuz Rusların meşhur çorbası ama bunu Yakutistan'da yerel hale getirmişler ve geyik etinden yapmışlar. Tabamine buradaki yerel ismi. Gerçekten çorbanın tadı da lezzeti de geyik eti de biraz zor çiğneniyor ama çok çok güzel, çok beğendim. Burada bir de yerel ekmekleri var. Kilip, yeşil ev yapımı bir mayonezli sos yapmışlar. Bunu sert bir şey sanıyordum ben. Gayet yumuşacık bir ekmek ve mayonezle gerçekten çok lezzetli. Burada yemeklerde adet bir de yanında hep çay içiyorlar. Ben de öyle yaptım. Afiyet olsun bize. This is not touristic restaurant. This is restaurant for family in Yakutian style. I'm eat Yakutian potato. This is meat at not meat at a two. Dil. Very tasty and very delicious. And is it very common? Yes. Arkadaşlar ben balık söyledim onu anlatacağım ama önce bu dilin tadını merak ettim. Gerçekten geyik dili. Bakalım. Değişik. Interesting. Interesting. Yeah. It's like liver kind of. Yes. And this balık Chir. çır balığıymış arkadaşlar. Bu güzel. Bunu sevdim. Bu patatesler de Yakutistan'da yetiştirilmiş. Ve yaban mersin gibi bir şey. Bakalım. Try salamat. Salamat the sauce. What is this made of? Salamat. Full and Balıkla deneyeyim. butter. Un ve yağ ile yapılan böyle bir sosları var. Salamat. It's also good. This is all the traditional sauces of Yakutia. I like Yakutian food. Eve yürüyerek döneyim dedim. 3 kilometre yol böyle yarım saatte falan gidiliyor. Neyse üşüyünce market gördüm. Hem bir markete bakınırım diye. Girdim içeri. Meğer market daha şu içerideymiş. Burada benim gibi bekleyen epeyce insan var. Ya onlar da ısınmak için girdi ya da herhalde eş dostlarını bekliyorlar. Ben de tam anlamadım. Ama muhtemelen benim gibi ısınmak için girdiler.
İçeride sordum arkadaşlar sonradan ama İngilizce de bilmiyorlar. Böyle azıcık sahaca, azıcık Google çeviriyle anlaşıyoruz. Düşündüğüm gibiymiş. Kimisi otobüsü soğukta beklememek için içeri girmiş. Kimisi sadece ısınmak için girmiş. Kimisi de markete gelmek için oradaymış. Neyse buradan ilk videomuzun sonuna geldik. Bu videoda buranın soğuklarından da konuştuk. İşte yerel halkın kültürü, dili bunlardan bahsettik. Yemeklerini yedik. İkinci videoda ise yine çok ilginç şeyler olacak. Belki Donmuş Göl'de suya gireceğim. Onun dışında bir Rengeyi çiftliğine gideceğim arkadaşlar. Bir de buraya nasıl geliniyor işte uçaktır, vizedir bu konulardan bahsedeceğim ya da ev tutma. O yüzden kanalıma şimdiden abone olursanız bu videoları da kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.